Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Bungo Stray Dogs animesini inceleyeceğiz. Bu videoda önce konusuna göz atacağız, ardından spoilerli analiz yapıp karakterlere detaylıca değineceğiz. Sonrasında animasyon ve müzik kalitesini konuşacağız. En sonunda da izlenmeye değer mi sorusuna birlikte cevap arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bungo Stray Dogs, edebiyatla iç içe geçmiş fantastik bir dünyayı bize sunuyor. Bu evrende ünlü edebiyatçılardan ilham alınmış karakterler doğaüstü güçlere sahip. Hikaye, klasik bir suç gerilim atmosferini gizem ve aksiyon dolu sahnelerle birleştirerek izleyiciyi kendine çekiyor. İlk dakikalardan itibaren farklı bir havası var. Karakterler sadece güçlü değiller. Aynı zamanda isimleri, geçmişleri ve yetenekleri gerçek hayattaki edebiyatçılara dayanıyor. Bu da seriyi sadece bir aksiyon animesi olmaktan çıkarıp derin bir kültürel dokunuşta zenginleştiriyor. Bungo Stray Dogs'un girişinde izleyiciyi bekleyen şey hem sırlarla dolu bir hikaye hem de farklı kişiliklerin çatışmaları oluyor. İzlerken hem karakterlerin psikolojisine giriyorsun hem de karmaşık örgütlerin arasındaki güç savaşlarına tanıklık ediyorsun. Bungo Stray Dogs, Atsushi Nakajima adındaki genç bir karakterin hikayesiyle başlıyor. Yetimhaneden kovulduktan sonra sokaklarda aç ve çaresiz kalan Atsushi tesadüfen silahlı dedektiflik ajansıyla tanışıyor. Bu ajans doğaüstü güçlere sahip üyelerden oluşuyor ve şehri tehdit eden suçlulara, mafya örgütlerine ve gizemli vakalara karşı mücadele ediyor. Atsushi, ajansın üyeleriyle birlikte hem kendini hem de yeteneklerini keşfederken aynı zamanda Port Mafia gibi güçlü düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Hikaye boyunca izleyiciye hem karakterlerin geçmişi hem de onların edebiyatla bağlantılı güçleri açılıyor. Bu yapı seriyi sıradan bir aksiyon animesinden çok daha farklı bir noktaya taşıyor. Bungo Stray Dogs'un hikayesi, Atsushi'nin aslında bir kaplana dönüşme gücüne sahip olduğunu keşfetmesiyle derinleşiyor. Bu güç yüzünden geçmişte dışlanmış olan Atsushi, silahlı dedektiflik ajansında ilk kez kendine ait bir yer buluyor. Onun hikayesi yalnızca bir güç kazanma yolculuğu değil, aynı zamanda kendi değerini anlama ve kabul edilme mücadelesi. Ajansın diğer üyeleri de oldukça dikkat çekici. Mesela Dazai Osamu, karanlık geçmişine rağmen hafif mizahi tavırlarıyla ön plana çıkıyor. Onun ölme takıntısı ve sürekli intihar girişimleri ilk bakışta absürt görünebilir ama aslında derin bir travmanın yansıması. Kunikida ise disiplinli yapısıyla ajansın düzenini sağlayan karakterlerden biri. Bu farklı kişilikler arasındaki dinamik seriyi izlerken büyük keyif veriyor. Ana çatışmalardan biri silahlı dedektiflik ajansı ile Port Mafia arasındaki savaş. Özellikle Port Mafia'nın lideri Mori Ogai ve onun gölgesinde hareket eden Akutagawa, Atsushi için hem bir tehdit hem de bir ayna niteliğinde. Atsushi'nin kaplan formu ile Akutagawa'nın Rashomon yeteneği arasındaki çarpışmalar serinin en unutulmaz sahnelerinden bazılarını oluşturuyor. Seri ilerledikçe uluslararası örgütlerin işin içine girmesiyle hikaye daha da büyüyor. Böylece yalnızca bir şehir mücadelesi değil, dünya çapında güçlerin çarpıştığı bir savaş izliyoruz. Bungo Stray Dogs işlediği bu derin temalarla sıradan bir shonen formülünden sıyrılıyor ve edebiyat esintili atmosferiyle kendine özgü bir kimlik kazanıyor. Bungo Stray Dogs'u özel kılan en güçlü yanlardan biri kesinlikle karakterleri. Her bir karakter yalnızca görsel tasarımıyla değil, aynı zamanda gerçek edebiyat yazarlarından ilham alınan isimleri ve güçleriyle de dikkat çekiyor. Bu da seriye bambaşka bir derinlik katıyor. Ana karakterimiz Atsushi Nakajima. Geçmiş travmalarıyla boğuşan, özgüveni düşük ama içinde büyük bir potansiyel barındıran bir genç. Onun kaplan gücü aslında bastırılmış duygularının ve özgürlüğe duyduğu özlemin bir yansıması. İzlerken Atsushi'nin yalnızlıktan kabul edilmeye doğru ilerleyen yolculuğu seyirciyi fazlasıyla etkiliyor. Ajans üyelerinden Dazai Osamu ise tartışmasız en popüler karakterlerden biri. Yüzeydeki komik ve ölüm takıntılı tavırlarının arkasında karanlık bir geçmiş ve zeki bir stratejist yatıyor. Dazai'nin hem ajansın en güçlü üyelerinden biri olması hem de gizemli geçmişi
onu izleyicinin gözünde her zaman ilgi çekici kılıyor. Kunikida Doppo ise disiplinli ve kurallara bağlı yapısıyla Dazai'nin tam zıttı. Bu zıtlıkları hem komik anlar yaratıyor hem de ekip içinde güçlü bir denge sağlıyor. Onun ideallere bağlılığı ajansın temel direklerinden biri gibi işliyor. Öte yandan Port Mafia tarafında ise Akutagawa öne çıkıyor. Onun Rashomon yeteneği ve acımasız tavırları Atsushi için hem bir düşman hem de kendi geçmişiyle yüzleşmesinin simgesi. Akutagawa'nın Dazai'ye olan takıntısı ve onun gölgesinde kalma isteği karakterine trajik bir derinlik kazandırıyor. Tüm bu karakterlerin edebiyat dünyasındaki gerçek yazarlardan esinlenmesi seriyi yalnızca bir aksiyon hikayesi olmaktan çıkarıp kültürel bir boyuta taşıyor. İzleyiciye hem keyifli hem de düşünsel bir deneyim sunuyor. Bungo Stray Dogs'un en güçlü yanlarından biri kesinlikle görsel ve işitsel kalitesi. Animasyon stüdyosu Bones, aksiyon sahnelerinde akıcı ve detaylı bir iş ortaya koyuyor. Özellikle yeteneklerin kullanıldığı anlarda efektlerin parlaması izleyiciyi sahnenin içine çekiyor. Karakterlerin dövüş koreografileri sadece güç gösterisi değil, aynı zamanda kişiliklerini de yansıtıyor. Seslendirme tarafında ise her karaktere hayat veren oyuncular çok başarılı. Atsushi'nin kırılgan ama kararlı sesi, Dazai'nin alaycı ve rahat tavırları ya da Akutagawa'nın sert tonlaması karakterlerin ruhunu doğrudan hissettiriyor. Ayrıca arka planda kullanılan müzikler sahnenin atmosferini destekleyerek duygusal yoğunluğu artırıyor. Özellikle açılış ve kapanış şarkıları izleyenlerin hafızasına kazınan bir etki bırakıyor. Bungo Stray Dogs hem aksiyonu hem de derin karakteri işleyişiyle öne çıkan bir anime. Eğer sadece dövüş sahneleriyle dolu bir seri bekliyorsanız, burada sizi şaşırtacak kadar edebi göndermeler ve psikolojik temalar da bulacaksınız. Karakterlerin geçmişleri ve içsel çatışmaları hikayeye güçlü bir duygusal derinlik katıyor. Bunun yanında her bölümde gizem öğeleri ve zekice hazırlanmış entrikalar da mevcut. Seriyi özel kılan bir diğer unsur da edebiyat dünyasından esinlenmiş karakterler ve onların yetenekleri. Bu detay Bungo Stray Dogs'u klasik shonenlerden ayırıyor ve daha özgün bir deneyim sunuyor. Eğer hem zekice yazılmış bir hikayeye hem de estetik açıdan güçlü bir animasyona ilgi duyuyorsanız bu anime kesinlikle izlenmeye değer. Bungo Stray Dogs sadece bir aksiyon animesi değil, aynı zamanda edebiyatla örülmüş, karakterlerin acıları ve hayalleriyle güçlenen bir hikaye. İzlerken hem heyecanlanıyor hem de düşünmeye sevk ediliyorsunuz. Eğer farklı, özgün ve kendine has bir atmosfer arıyorsanız bu anime tam size göre. Daha fazla anime incelemesi için abone olmayı unutmayın.